canimanne.com. Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu örgü detaylı lifimizi anlatacağım bu videomuzda. Neden örgü detaylı? Bu kısımlarını daha sonradan örüyoruz. Zincir çekerek boşluk bırakıyoruz ve daha sonrasında örüyoruz. Bu yüzden örgü detaylı lif adını verdik. 3 renk ip kullandım. Pembe, yeşil ve krem rengi. Kenarında yine mor sakallı ip kullandım. Ve eski bir tığım olduğu için numarası silindi. 6 numarada tığım var arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olarak yayınlanan videolardan ilk kez haberdar olabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum ve yorumlar kısmında size her türlü sorularınız, görüşleriniz ve önerileriniz için bekliyor olacağız arkadaşlar. Ayrıca sosyal hesaplarınızda da videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın diyorum. Malzemelerimizi tamamladığımıza göre hemen anlatıma geçelim arkadaşlar. 3 renk ip kullanıyoruz arkadaşlar. Pembe ile başlayacağım. Ben pembe, yeşil ve krem rengi tercih ettim. Pembe ile 2 kat yaparak pembe ipimi bir zincir oluşturdum. Lifimin olmasını istediğim boydan biraz daha, bir iki parmak daha fazla çektim. Biraz büzüşecek çünkü. Tek katla başladığımda arkadaşlar alt kısım biraz dar oldu. Büzüştü. O yüzden 2 kat zincire başladım. Dediğim gibi olmasını istediğiniz boydan biraz, bir iki parmak daha fazla çekerek ayarlayabilirsiniz boyutunu. İlk zincire geçtim şu şekilde. Fıstıklarımı sarmaya başlıyorum. İlk fıstığı sardım, kapattım. 3 zincir çektim. Aynı noktaya bir fıstık daha sarıyorum arkadaşlar. Kapattım. 2 zincir çektim. 1 2 3 4 tane boşluk bırakıp 5. zincire tekrar bir fıstık yaptım. Fıstığı kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum ve yine aynı noktaya bir fıstık daha sarıyorum. Şimdi burada 10 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Alt sırada 1 2 3 4 5 tane sayıyorum. 6. zincire yine fıstığı dolduruyorum. 1 2 3 zincirden sonra yine fıstığı dolduruyorum, kapatıyorum. Arada 2 zincir, 1 2 3 4 tane boşluk, 5.'ye yine fıstığı dolduruyorum. Sadece modelin kurulumu burada arkadaşlar. İlk de sayarak yaptıktan sonra daha sonrası zaten üst üste geleceği için gayet kolay olacak. Yine burada 10 zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine aynı teknik arkadaşlar. 10 zincir çektiğim yerde alt kısımda 5 zincir boş bırakıyorum. Burada 2 zincir çekmiştim bildiğiniz gibi. Burada da 4 tane zincir boş bırakıyorum. Bu şekilde tüm sırayı tamamlayacağım. Daha sonra diğer renklere geçeceğim. Tüm sırayı bu şekilde tamamladım. Biraz zincirim arttı. Orayı daha sonra keseceğim arkadaşlar. İpimi burada kesiyorum. Yeşil ipime geçiyorum. Bir zincir çekerek başlayacağım. Şöyle hemen ilmek tutmak için daha önce yapmış olduğum iki fıstık arasına ilmeğimi yerleştirip fıstığımı sarıyorum arkadaşlar. Yine 3 zincir, yine aynı noktaya bir fıstık daha kapatıyorum. 2 zincir, diğer iki fıstığın ortasına geçtim. Burada da 3 zincir, yine aynı noktaya. Burada 10 zincir çekeceğim. 4 5 6 7 8 9 10. Yine iki fıstığın arasına geçeceğim. Sıralar
birbirini bu şekilde takip edecek. Renk tamamen size kalmış. İsterseniz birçok rengi bir arada kullanabilirsiniz. Ben 3 renk tercih ettim. 2 renkte de çok şık olacağını tahmin ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ki hemen hatta şuradan krem ipimi de alıp biraz onunla da öreceğim. Tabii ki bu yeşil tamamen bittikten sonra ben şimdi videoda zaman kaybetmemek için hemen örüyorum. Yine arada 3 zincir aynı noktaya tekrar fıstığı yapıyorum. Kapatıyorum. Bütün model hep aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yine burada 10 zincir, yine bu noktaya 2 fıstık yapıyorum. Aralarda hep üçer zincir olacak iki fıstığın arasında ki bir sıra sonrasında daha kolay yerleştirebilirim fıstıklarımızı. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Sadece iki renk kullanarak da çok şık olacağına inanıyorum dediğim gibi. Bu şekilde tüm lifimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Ben örmeye devam ediyorum. 17 sıra boyunca ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben şöyle de göstermek istiyorum. Şimdi yapmamız gereken biraz daha kalın bir tığ aldım. Her zaman olduğu gibi 0-6 arası bir tığ ile ördüm ben lifimi. Daha kalın bir tığ aldım ki bu tığla da yapabiliriz arkadaşlar. Sadece işimiz biraz daha kolaylaşacak. İlk sıradaki ilmeği üstten alta doğru geçirip şu şekilde bükeceğim arkadaşlar. Yeşil ipi içinden geçirdim. Krem ipi tutup geçiriyorum. Pembeyi geçiriyorum. Görüntümüz şu şekilde olacak. Bu şekilde tüm hepsini öreceğim tek tek. İpleri tek tek geçiriyorum birbirinin içinden bir zincir çeker gibi. Bu şekilde aradaki zincirleri örerek lifimize tam bir şıklık katıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle biraz çekeceğim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapması da gayet basit. Sadece ilk ilmeği çeviriyorum arkadaşlar. Eğer çevirmezsem hemen görüntüyü göstereceğim size. Şu şekilde birkaç tane öreceğim. Gördüğünüz gibi burada bir açıklık oluşuyor. Eğer ilmeği çevirmezsem çevirdiğim yerde de şu şekilde oluyor. Sökmek de gayet basit. Çektirdiğimizde sökülüyor. Üstten tutup alta doğru şöyle bir tur çeviriyorum. Daha doğrusu yarım tur. Diğer ipi içinden geçirdiğimde bu kısmı zaten bu şekilde bükülmüş oluyor. Hemen şöyle lifimi çevirip her ilmeğin içinden bir üst sıradaki zinciri geçiriyorum arkadaşlar. Her birini bu şekilde tek tek örüyorum. Ve daha sonra son sırayı öreceğim. İstediğiniz şekilde kenar tığıyla değerlendirebilirsiniz. Her lifimizde farklı kenar tığı kullanıyoruz zaten. Şöyle kalan iki tarafı da yaptıktan sonra kenar örgüsüne geçeceğiz arkadaşlar. Zincirli kısımların tamamını ördüm. Gördüğünüz gibi şekillerimiz ortaya çıktı. Şimdi son sıra krem ipimizde yine aynı şekilde öreceğim. Yine ince tığımı aldım elime. Dikkat edip şu kısımları sökmeyelim. Yine arada 3 zincir. Aynı şekilde örüyorum arkadaşlar.
2 zincir çekiyorum. Bir ilmek, gördüğünüz gibi bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir iki zincir daha çekiyorum. Duruma göre zincirleri birer tane de yapabilirsiniz. Çok bol görünürse. Bu şekilde tüm kısmını toparlayacağım. İki zincir çektim. Bu alt kısım söküldü. Şuradan tekrar tutuyorum ilmeğimi. Buradan ilmeğimi sabitliyorum. Örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık sökülme ihtimali de kalmadı. Son sıramızla birlikte bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Tüm sırayı tamamladım. Hemen şöyle göstereceğim. Artık buralarda sökülme ihtimalimiz de kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lifimiz tamamlandı. Şimdi istediğimiz şekilde kenar tığ yapabiliriz demiştim size. Ben burada sakallı ip kullanacağım arkadaşlar. Sakallı ip eğer ki kenarlarında eşitsizlik, orantısızlık varsa, ki bu lifte mecburen oluyor arkadaşlar. Başlangıç noktasında, bitiş noktasında kenarlarda sıkıntımız yok, ama dediğim gibi başlangıçta ve sonda kenar tığıyla düzeltilebilecek liflerde en kolay yöntem sakallı ip arkadaşlar. Pembeye benzettiğim için biraz mora dönük, mor pembe arası bir ipim var, sakallı ip. Bununla yapacağım ben. Dediğim gibi kenarları kamufle etmekte en kolay yöntem bence. Ve benim en sevdiğim yöntem. Gerçekten çok kolay oluyor. Özellikle bir model yapmanıza gerek kalmadan harika bir şekilde tığlama işleminizi yapabilirsiniz. Gerekirse 2-3 kat yaparak hem lifinizin boyunu genişletebilir hem de bence öyle söyleyeyim, daha şık hale getirebilirsiniz. Hemen şöyle tığımın üzerine ipimi alıyorum. Şöyle rast gelişe diyebilirim. Her boşluktan ipimi tığın üzerine aldıktan sonra bir kere de çıkarıyorum. Bu şekilde kenar tığını da yapacağım. Ve lifim istediğim şekle girmiş olacak tamamen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kenar tığını yapacağım. Yan tarafa geldiğimizde de şimdi bu üst kısmı her fıstık kenarından birer kez geçerek tığlama işlemimizi tamamlayalım arkadaşlar. Yan kısmı da göstermek istiyorum. O yüzden kapatmadım videoyu. Dönüşlerde aynı yere birkaç kez batarak bir gerginlik, kasıntı olmasını engelleyebiliriz. Tam köşe kısma geldim. Burada aynı noktaya 3 kez batıyorum. Ve buradaki kasıntının olmasını engelliyorum arkadaşlar bu sayede. Şimdi iki fıstık arası, şurada gördüğünüz gibi bu yeşillerin arası arkadaşlar, yeşil fıstıkların arası, oraya batıyorum. Daha sonra ilmeğimi burada bol bırakabilirim. Diğer fıstığın içine pembeye, kreme derken her fıstığa birer kez batarak bu şekilde tığlama işlemimi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi ben tamamını yapacağım. Duruma göre belki birkaç sıra yapacağım. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Tığlama işlemini de tamamladığım arkadaşlar, hemen şöyle göstereceğim. İkinci sırayı da yaptım ben. İstediğiniz gibi biraz daha çoğaltabilirsiniz. Bir sıra olarak da bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi örgü detaylı lifimizin anlatımını tamamladık. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenip paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca yorumlar kısmında takıldığınız yerde, sorunuz olduğu yerde, bir görüşünüz, öneriniz olduğu yerde, dediğim gibi videonun yorumlar kısmında sizi bekliyor olacağız arkadaşlar. Tüm lif sevenlere şimdiden kolay gelsin.